Keyifliyim'le Rota'nın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu hafta uzun araba yolculuklarını daha rahat ve daha keyifli geçirmenin yollarını anlatacağız. Üstelik bu güzel tüyoları, bu önerileri dünyanın en keyifli yollarından birinde paylaşacağız. Miami'den Amerika kıtasının en güney noktası Key Weste'e kadar gideceğiz. O zaman yolculuğa çıkmaya hazır mıyız? Keyifli seyirler. Keyifli seyirler. Miami'den Key Weste'e doğru yola devam ediyoruz. Ben 3 saat süreceğini söylüyorum. Tolga 2 saat süreceğini söylüyor. Hayır, 2 saati götürebilirim diyorum ben. Yani 2,5 saat tahminimce bir yol gideceğiz. Tabii ki trafik kurallarına uyuyoruz. Hız sınırlarını aşmıyoruz, merak etmeyin. Radyolarda Türkçe 90'lar çalmasını şu anda nasıl isterdim? İnanamazsınız. Onun yerine İspanyolca reklam dinliyoruz. Uzun yolculuklarda yanımıza aldığımız GoPro Hero 6. Şu an tabii 7'si çıktı. O çok daha iyi. Stabilizasyonu çok daha yüksek. Ama biz GoPro Hero 6 bile kullanıyoruz. Biz bundan da çok memnunuz. Çünkü üzerindeki ekran sayesinde çektiğinizi görebiliyorsunuz. Bunun da belli bir derece kadar stabilizasyonu var. Bu sayede de siz yolda giderken hiç unutsanız bile orada çekmeye devam ediyor ve yolda güzel anılar biriktiriyorsunuz. Şu anda başka bir köprüden daha geçiyoruz. Burası 7 mil, yani 7 miles köprüsü olarak geçiyor. 10 kilometreye yakın bir uzunluğu var. Git bitmiyor yani kısacası köprü. Ve drone çekmek için yol kenarında durduk. Bu sefer ben kullanacağım arabayı çünkü drone'u Tolga kullanıyor. İlk defa kullanacağım bu arada bu arabayı. Bakalım yapabilecek miyim? Drone görüntülerini hep birlikte göreceğiz zaten. Şu anda Miami'den Key Weste'e doğru gidiyoruz. Yaklaşık 1 saatlik yolumuz kaldı. Ve biz nasıl bu arabayı kiraladık? Şu an bildiğimiz araba bir Porsche 911. Güzel, iyi bir araba, güçlü bir araba, keyifli bir araba. Bunu biraz daha akıllı bir yöntemle kiralamanın yolunu açıklıyoruz size. Turo. Belki duymamış olabilirsiniz. Turo aslında araba kiralamanın Airbnb'si. Kişiden kişiye kiralayabilirsiniz. Yani bu arabanın bir sahibi benim gibi, sizin gibi bir insan kullanmadığı zamanlar arabasını kiralıyor. Hem insanların çok daha kolay bir şekilde bu arabaya ulaşmasını sağlıyor. Kendisine farklı bir gelir kalemi yaratıyor. Yani duran bir araç yerine para kazanan bir aslında işletmeye dönüştürüyor arabasını. Şimdilik tavsiyelerimiz bunlar. Devam edeceğiz. Ve geldik. Bayağı büyük bir adaymış burası bu arada. Şurası da Küba. Ve sonunda Key Weste'e geldik. Amerika kıtasının yani ana karanın neresindeyiz Miray? En güneyinde miyiz? En güney ucundayız. En güney ucundayız. Key Weste'in içine girdik. Direkt evlerin şekli değişti. Sakatlığı çok farklı. Bu kadar çok Küba'ya yaklaşmışken bir Küba yemeği yemeliyiz değil mi? Kesinlikle. Ve serin bir yer yemeliyiz. El Mazon de Pepe, yani Pepe'nin evi diye galiba öyle tahmin ediyorum. Pepe'nin evindeyiz. Böyle bir restorana geldik. İnternetten baktık neresi daha güzeldir diye. Burası karşına çıktı. Neden bir Küba restorana geldik? Çünkü Key West hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Amerika kıtasının en güney ucu. Key West'te şimdi yemeğimizi yedik. Birkaç tane yapılacak şey var. Bunlardan bir tanesi Ernest Hemingway'in evi burada. Zamanında buraya yerleşmiş, burada oturmuş belli bir süre. Bir diğeri de denize gireceğiz. Heyecanlı mısın? Evet. Köpek balıkları varmış burada. Dolayısıyla pek açılacağımızı sanmıyorum. O yüzden böyle sakince bir girip çıkacağız. Key West'in diğer tarafına gideceğiz. Orası da aslında Amerika'nın dediğimiz gibi en güney noktası. Unik bir taş var orada. Ona dokunacağız. Sonra geri döneceğiz Miami'ye. Ernest Hemingway'in evinin önündeyiz tam olarak. Benim amacım ne gördüğümü ve ne hissettiğimi kağıda en basit şekliyle ve en iyi şekliyle yazmak diye bir sözü vardı. Biz de aslında şu anda yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi hem videoya çekip hem de kağıda dökmeye çalışıyoruz. O yüzden bu açıdan kendimizi yakın hissettiğimiz bir söz. Miraycığım, o elindeki nedir? Bu yine seyahatlerde çok işimize yarayan bir şey. Telefon tutacağı, çok rahat bir şey. Arabayla giderken sürekli elinizde telefonun olması pek doğru değil. Burada havalandırmanın olduğu yere takıyorsunuz, cep telefonu üzerine koyuyorsunuz. Bu arkasında bir aparat da var. Hani ikimiz de hem öne bakarak hem de telefona bakarak ilerleyebileceğiz. Burası da Amerika'nın en güney noktası. Southernmost Point.
Kaç? Arkamda gördüğünüz yerde bunu tam işaret eden yer aslında. Burada fotoğraf çekmek için çok uzun bir kuyruğa giriyorsunuz. Biz o yüzden bu sefer fotoğrafı pas geçiyoruz. Onun yerine geldik, gördük ve hatta buradan da şöyle bir bakıp 90 mil uzaklıktaki Küba'ya kadar da selam gönderelim. Eşyaları bıraktık, şimdi denize giriyoruz. Bu arada her zaman yanımızda bir sırt çantası taşıyoruz. Mantıklı oluyor çünkü bizde çok fazla kamera var. Hatta çantamızı takip edeceğimiz bir tane cihaz taşıyoruz. Bütün kamera, bilgisayar ne var ne yok dolduruyorsunuz. Peki Tolga, Key Weste'te hava nasılmış? Hava şu an Key Weste'e 32 derece. Fena değil bence. Çıkalım. Çok iyi. O zaman hadi gidelim. Hadi bakalım. Tolga, yola çıkmadan hangi kontrolleri yapmak gerekiyor? Bir, hafif bakımlar, bir de arabanızın, normal arabanın rutin bakımları var. Arabanızın lastiklerini kontrol edin, arabanızın sıvılarını kontrol edin. Yağydı vesaireydi, motor bakımlarıydı. Key Weste'te şimdi Küba'ya karşı denize girmeye gidiyoruz. To the beach, to the beach. Şarj %10 bu arada. Bu da tek, ufacık. Her yer yanımıza geliyor. Evrensel de olduğu için kafa her yere uyuyor, bütün arabalara uyuyor. Gündüz vakti uzun araba yolculuğu yapacaksanız güneş gözlüğü takmanızı da çok tavsiye ederim. Güneş o sırada gözünüzü yakıyor, sizin yolda dikkatli olmanız gerekiyor. Herhangi bir şekilde bir ışık geldiği anda ona karşı tepkinizin daha sakin olması gerekiyor. O yüzden mutlaka yanınıza bir güneş gözlüğü alın derim. Güzel duruyor. Hem de yolda giderken çektiğiniz fotoğraflarla güzel çıkarsınız. Plajdayız. Neredeyiz ya? Key Weste'te. Çok güzel bir gündü. Şimdi eve dönüş zamanı. Eve dönüş zamanı. Uzun bir yola çıkıyorsanız, özellikle de sonbahar dönemi geldiyse ya da böyle çok sevdiğiniz bir takip ettiğiniz dizi varsa tabletinizi yanınızda götürün. Hem yolda canınız sıkılmaz hem de dizinizi kaçırmazsınız. Saygı duyuyorum. Gerçekten saygı duyuyorum ve yola devam ediyorum. Sana iyi seyirler Miray'cığım. Teşekkür ederim. Ne kadar benzin aldık aracımız? Aa, 45 dolara doldu. 45 dolara buraya geldik Miami'den. Yani açık konuşayım, Porsche 911 Carrera'yla 100 dolar için ben gönlüm razıydı. Teşekkürler şef. Uzun yolculuklara çıkarken yanınıza ufak tefek atıştırmalıklar alın. Size gösteremiyoruz çünkü hepsini yedik. Bu bir masaj bel yastığı. O kadar güzel ki ama her yere masaj yapabiliyor yani. Bacağınıza koyuyorsunuz böyle. Bacağınıza yapıyor. Ama asıl amacı şöyle arkanıza koyuyorsunuz, koltuğunuza. Aa, o kadar güzel ki. Böyle bir cihaz aldığınız zaman bu sizi sürekli masajla birlikte böyle kan dolaşımınızı hızlandırıyor. Çok da keyifli. Uzun bir yolculuğun sonuna geldik. Dün yaklaşık 600 km araba kullandık. Tabi biraz yorulmuşuz. Ben bir de dönüş yolunda uyuyakalmışım. O yüzden size bir veda edememiş olduk. Bu videoda Keyifliyim Rota'nın bu bölümünde size uzun yolculuklarınızı daha keyifli hale getirecek önerilerde bulunmaya çalıştık. Bütün bunların hepsini biz de kendi uzun yolculuklarımızda kullanıyoruz ya da deneyimliyoruz. O yüzden kendi tüyolarımızı sizinle paylaşmak istedik. Umarız videodan keyif almışsınızdır. Umarız uzun yola çıktığınızda bunları hatırlarsınız. O zaman iyi yolculuklar. İyi yolculuklar, hoşça kalın. Keyifli seyahatler, keyifle kalın.